Yaşadıkları yer küçücük olsa da özgürlükleri kocaman. Kimse onlar kadar özgür değil belki de. Dünya onların tekerlerinin altında. Belki çok uzun zaman oldu ama ilk karavan yolculuğunuzu hatırlıyor musunuz? İlk karavan yolculuğumu hatırlamam olur mu? Benzin parası yoktu. En fazla gittim 30 kilometre. Nereden yola çıktınız? Bursa'da. Dükkandan çıktım. Bursa'da dükkandan. 5 yolun altındaki dükkandan çıktım. Param yoktu. Arabayı yaptım ettim. Anca o kadar şey koydum. Benzin koydum. Mudanya'da o tam böyle denizi göreceğin rampaya geldiğin zaman orada yarı oluyordu. Aldığım benzin çünkü dönüşüme denk geldi. Eğer aşağı inersem dönüş şansım olmaz. İlk karavancılık böyle. Karavancılığı zengin bir şey kimse sanmasın. Aynen. Karavancıların %80'i abartılı konuşur. Aynen. Benim karavan, en lüks karavanda ne varsa hepsi var. Bugün satmaya kalksam 30 bin liraya satamam, döverler beni. Onun için kimse merak eden, hevesi olan adam pahalı deyip de geri adım atmasın. Gelsin benden akıl alsın. Ben yardımcı da olurum. Keserim de, biçerim de, mobilyasını da sıkarım, kaportasını da yaparım, yardımcı olurum her türlü. Sorun yok. Karavancılıkta zor olan hiçbir şey yok. Ama kendi kendine psikolojik olarak problem yaratırsan zor. Ama boş ver dersen benim gibi her şey çok kolay. Bu kadar basit. Ben mesela şimdi bir trafik sıkışıklığını gördüğüm zaman trafikte yürümem. Çekerim sahaya, müsait bir yere, demlerim çayımı, trafiğin açılmasını beklerim. Trafik açılır, ondan sonra basar marşıma, oh paşalar gibi giderim. Tena tena. Peki eşiniz istemeseydi yine karavancı olur muydunuz? O zaman karıyı değiştirdim ya. Ay Allah. Bu kadar basit. Allah Allah. Ay Ahmet. Evde 10 gram mutluysa Burada daha mutluyum. karavanda 1 kilo mutlu. Ben evde ona 5 gram hizmet ediyorsam Burada da. karavanda 100 kilo hizmet ediyor. Yani şimdi sosyete dilinde light mı derler, ne derler? Yani dört dörtlük geçim ehli oluyorum yani. Hani kılıbık demeyeceğim de dört dörtlük geçim ehli oluyorum. Kaç senelik evli diye soracak mısınız? Şimdi Sorayım. tam 49 sene. Şu an 70'te. 49 sene. Nasıl Evliyiz yani. 49 sene? He. Ondan şimdi 49 sene. 12 sene de geriye gel. Çocukluğumuzda duttan duda bay bay. Hani böyle yakın olmak yok yani. Duttan duda. Onun evinde bir tane dut ağacı, benim evimde bir Ay tane Ahmet. dut ağacı köyümde. Birbirimize en yakın mesafe 300 metre. En yakın mesafe. Vay vay o He, kadar. o kadar. Yani şimdiki gibi öyle koluna al. Sizin gibi böyle. merhaba falan filan. Yok. Öyle bir şey yok. Söz konusu. O zaman şunu soracağım. Bir çıktığınız zaman ne zaman eve dönüyorsunuz? Yani Ha, onu uzun süre çıkışı bize ait, dönüşü Allah'a ait. Bugün 23 gün oldu. burada. Tabii bak Tabii, bir arkadaş çıktık var tam evden. 8 aydan beri dışarıda. Ben 8 sene hiç evine gitmeyen karavancı tanırım yani. Evet. 8 sene. Onu da 8. sene oğlu düğün yapacağı için mecburen eve gidiyor yani. O da Antalyalı. Antalyalı bir maglusu olan bir karavancıydı bu. Planlı mı hareket ediyorsunuz? Hayır plan hiç yok. Hiç yok. Harcı alem. Nereye canımız isterse o da. Aklım esti gittim, aklım esti kaldım. Kafam yattı, döndüm. Bitti, bu kadar. Program, proje yok. Yok, Bundan sonra ben kafama program koyarsam, proje koyarsam yarı kırıkız zaten, tam kırık oluruz o zaman. Bu iş uymaz yani. Parasız kaldınız mı? Benim zaten hayat, ben para zaten taşımam, en kabadayı para 5 lira. Macerasın sen Ahmet. En çok para bu. 6 lira olduğu zaman rahatsız eder, 1 lirasını hemen harcamam lazım. Tövbe yarabbim ya Resulallah.
Para olduktan sonra bu karavancılığın tadı olmaz ki. Para olmayacak ki, macera yaşayacaksın. Peki burada yiyip içme nasıl oluyor? O paşalar gibi, evdekinden daha güzel. Tarhana çorbası bol, bulgur pilavı bol, ne olacak? 2 tane ekmek, Yumurta. yumurta, zeytin, peynir, götürürüz işi. Ama ben karavancılık yapmak isteyen, ilk önce eşi karavancılığı kabul edecek. İlk önce. Evet. Bu bir. Karavancılık pahalı bir şey değil. Yaşamı da ucuz. Yani evdeki yaşamınla dışarıdaki yaşamında bir şey yok. Evdeki elektrik, su parasını, doğalgaz parasını hesaplasın, onu mazota çevirsin, paşalar gibi gezer ya. Bu kadar basit. Çünkü har yol yapmıyorsun. 20 kilometre, 30 kilometre ileride bir hafta daha kalıyorsun. 10 kilometre ileride 3 gün daha kalıyorsun. Yani yakıt da problem değil ya. Emekli maaşı olan bir adam, 2000 lira maaşı olan bir adam paşalar gibi karavancılık yapar. Hem de en kralından. Zengin olandan daha güzel karavancılık yapar. Çünkü zengin olan parayı kaybetmekten korkar. Bizde olmadığı için bir sıkıntı yok. Hırsız da gelmez. Bakıyor arabaya. Yok. Ne yapacak adam? Garipler bu. 50 lira. Ben bir tane 50 lira silginin altında buldum. Aga dedi, senin paran yok herhalde dedi. Ben de 50 lira sana mazot parası bırakıyorum dedi. Koymuş oraya, gitmiş adam. Bu kadar basit. Size bir teklifim var. Mesela çok lüks bir villa verecekler sana. Hizmetçileriniz böyle olacak ayağınızın altında. Yediğin Ha. önünde, yemediğin arka. Onu mu tercih edersiniz, burayı mı? Bunu. Vallahi abla bak, ben şimdi sana söyleyeyim. Ben bak, bunu. Daha bitirmeden sen burası dedi. Şimdi hizmetçi olacak. Ben ne yapacağım abla? Ben takoz değilim ki böyle oturacağım. Biz Ben bunu hareket seviyoruz. edeceğim. Biz Benim bunu yaşım seviyoruz. 71. Ben hareket edersem fiziğimi korurum. Bu araba benim için 1 trilyonluk villadan çok çok daha kıymetli. Ha, ben villayı alırım. Nasıl alırım? Devrisi gün satmak için alırım. Bugün bana tapuyu versin eşantiyondan. Yarın sabah saat 9'da ben tapu dairesinde satarım onu. 1 dakikada satarım. Ne yapacağım ben abi? Ben mahkum değilim ki. Mahkum olsam aynı yerde dururum. O villa beni mahkum eder. Sonra çok çalışmam lazım. Kendimi öldürmem lazım. Ondan sonra bir sürü para kazanmam lazım ki hizmetçisini vereceksin, cartını vereceksin, curtunu vereceksin. Ulan ben azap için mi geldim dünyaya? Bu kadar basit. Onun için karavan benim için hani bir tutku da denir, bir özenti de denir, bir yaşam biçimi de denir. Nasıl derse desin yani. Ben şu karavandan 1 hafta çıkmadım biliyorum. Evet. Dışarıya. İçinden bak, arabanın içinden ben Dışarıya. 1 hafta. Bir insan bir arabanın içinde 1 hafta kalabilir mi? Bak o kadar çok buna bağlı ya. Ben şimdi bu arabayı satayım. Bu evde kalsın, sudan çıkmış balığa döner. Yağmur Evde yağıyor ya. O yağmur Ya. yağar evdeyken hadi kalk gidelim arabaya. arabada yatarız. Bak evde yatıyoruz ya. Çok seviyorum o yağmuru. Ondan havada yağmur tıp tıp dedi mi? Dedi. Arabanın kapının ilerisinde, yolun bu tarafında. Hadi gidelim. Arabaya gelir, arabada yatar, uyuruz o gece. Hadi bir tarafa gidelim. O karavan baştaki karavanın hanımı da öyle diyormuş bak. O da çok. Onun için karavan, Herkes ben gönlünde olan herkese versin. Allah benim arabamdan onun arabası çok daha güzel arabalar versin. Hiçbir kimse karavancılığa meraklıysa demesin ki karavancılık çok pahalı, yaşamı çok pahalı. Hayır, öyle değil. Hepsinden rahat bir yaşam. Tabii kimse Dedikodu yok, fitne yok, fesat yok. Tanıştığın insanlar farklı insanlar. Farklı muhabbetler, farklı kültürler, farklı gelenekler. Karşılaşıyorsun, mutlu bir hayat yaşıyorsun. Ölmüş. Hani bir programda var. Diyor ya, zurnanın zırt dediği delik. Biz zaten zurnanın zırt dediği delikteyiz. Hani bırak da gidelim artık öbür tarafa. 3 gün rahat olalım yani. Doğru mu yani şimdi? Onun için abi hiç kafanıza takmayın. Genç olarak hayal edin. Hayalleriniz güçlü olsun. Ama hiçbir zaman içinde birilerinden emir almak için çalışmayı düşünmeyin.
Ben kendim bu işi başarırım deyin. Yani en güzel o. Ben kafamın üstünde şapkadan başka kimseyi tanımam abiciğim. Hayatım da böyle geçti yani. O kadar.